Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nohutla ekşi maya yapacağız. Sonra hazırlamış olduğumuz ekşi mayayla ekşi mayalı ekmek yapacağız. Buyurun bu nefis ekmeği nasıl yapmışım yapımını görelim. Öncelikle bir avuç kadar şöyle yarım çay bardağı kadar kuru nohutu böyle bir blenderım var. Onun içine bırakıyorum ve birkaç defa çevirip parçalıyorum. Böyle bir aletiniz yoksa bir buzdolabı poşetine bırakıp merdane ile de böyle vurarak parçalayabilirsiniz. Veya havanda birkaç defa vurup 2-3 parçaya bölünmesi yeter. Evet, nohutlar parçalandı. Ben şu anda bunu geceleyin yapıyorum. Gecenin saat 1'i. Böyle büyük bir kavanoza alıyorum. Bakınız bu şekilde parçalandı. Daha önce yapmıştım, taşmıştı. O yüzden biraz büyük bir kavanoz kullanmak istiyorum. Kavanozun içine aldım. Üzerine 1 su bardağı un ekledim. Normal buğday unu. 1 yemek kaşığı dolusu da toz şeker ekledim. Bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıcağa yakın su ekledim. Ilıktan biraz daha sıcak bir su ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağını tam olarak kapatmıyorum. Şöyle bir mutfak örtüsüyle sarıp sarmalayabilirsiniz veya daha çabuk olmasını istiyorsanız bir kaba sıcak su doldurup içinde bu şekilde bekletebilirsiniz. Şu anda sabah oldu. Bakıyorum. Köpük köpük olmuş. Ama şu anda yeterli değil tabii ki. Kapatıyorum. Suyunu değiştirebilirsiniz arada. Ilık su bırakabilirsiniz daha çabuk oluşması için. Evet. Şimdi yine gece saat 1. Bakıyorum. Gayet güzel kabarmış, köpük köpük olmuş. Yeterli benim için. Artık hamurumuzu yoğurabiliriz. Bu yapmış olduğumuz mayayla göstereyim. Bakınız ekşili ekşili bayağı bir mayalanmış. Şimdi 2 su bardağı suyun içine alıyorum. Yine sıcak suyun içine aldım. Şöyle sıcağa yakın bir su. Tam olarak sıcak da değil, ılık da değil. Burada 6,5 su bardağı un var. Şimdi süzüyorum. Nohutları çıkması için, içine bulaşmaması için nohutları bu şekilde ayırıyorum. Ayırmasanız da olur aslında. Nohutlar gayet güzel yumuşamış. İçinde pişebilir. Ama atabilirsiniz bu nohutları. Çorbaya da katabilirsiniz. Yani değerlendirebilirsiniz aslında. Şimdi önce spatula ile güzelce karıştırıyorum. Tuzunu eklememiştim. Maya oluşumunu engellemesin diye. Tuzunu şimdi ekliyorum. Tuzun miktarı size bağlı. Bu şekilde önce güzelce toparlıyorum. Daha sonra elinizle yoğurabilirsiniz. Yarım su bardağı daha un ekledim. 7 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Bu şekilde elimle çırpa çırpa yoğuruyorum.
Hamurun pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Üzerinde böyle pütürük olmaması gerekiyor. Güzelce yoğurmamız lazım. Şöyle elimle çırpa çırpa. Arada elinizi suyla ıslatabilirsiniz. Çünkü bu şekilde yapışkan bir hamuru yoğurmak biraz zor olabilir. Ama ıslatırsanız elinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakınız gayet yumuşak, yapışkan bir hamur. Etrafında güzelce toparlayalım. Bakınız artık spatulaya yapışmıyor. Çünkü çok güzel yoğurdum. Görüyorsunuz. Artık eskisi gibi yapışmıyor. Güzelce etrafını da temizledim. Bu şekilde. Böyle bir streç film kapatıyorum üzerine. Daha sonra üzerine örteceğim. Sıcak bir ortamda mayalanmasını bekleyeceğim. Evet, üzerine kapatıyorum. Şu anda sabah saat 7. Bir gece bekledi bu şekilde. Bakınız mayalanmış, üzeri göz göz olmuş. Bakınız altı da saçak saçak, gayet güzel. Mayası gelmiş, görüyorsunuz. Şimdi şöyle havasını alalım. Şimdi bunu isterseniz tekrar unlayıp tezgaha alıp unlayıp böyle kat kat katlayıp yuvarlak bir ekmek de yapabilirsiniz. Veya benim gibi böyle bir kek kalıbına bırakıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Öncelikle kalıbımızı güzelce yağlayalım. Ben 2 tane yapacağım. Şöyle güzelce yağlıyorum. Dilerseniz altına un da serpiştirebilirsiniz. Elimi yine ıslatıyorum. Şöyle öncelikle kat veriyorum. Kat kat katlıyorum. İçi gözenekli olsun, böyle delik delik olsun. Bunu bu şekilde yapmamın amacı o. Çünkü hiç maya kullanılmadı, kabartma tozu falan hiçbir şey kullanılmadı. Gayet doğal ve natürel bir ekmek. Eskiler hep böyle yaparlarmış. Hatta hepsini yapmazlarmış. Böyle 2-3 kaşık kadar da ayırırlarmış. O mayayı besleyip tekrar tekrar kullanırlarmış. Şimdi elimle de böyle bu şekilde biraz daha katladım ve kalıba bıraktım. Diğerini de aynı şekilde yağlıyorum. Altını güzelce yağladım. Dediğim gibi altına un da serpiştirebilirsiniz ama gerek duymuyorum. Elimi tekrar ıslattım. Tekrar böyle elimle katlıyorum. Bakınız tıpkı slime gibi olmuş. Çok güzel böyle. O kadar güzel ki insan hoşuna gidiyor böyle oynamak. Çok eğlenceli aslında. Çok da zor bir şey değil bunu yapmak. Şimdi leğende kalanları da güzelce temizliyorum. Daha sonra üzerlerini kapatacağım. 20 dakika kadar bekleteceğim. Biraz da bu şekilde mayalanması için
Evet, beklettim. Bakınız tekrar mayalanmış. Aynı şekilde üzeri göz göz kabarcıkları görüyorsunuzdur. Evet, gayet güzel olmuş. Şimdi üzerine dilerseniz böyle mısır unu veya sevdiğiniz böyle çörek otu, susam gibi şeyler de serpiştirebilirsiniz. Şimdi 230 derece önceden ısıtılmış fırında bir kap su bırakarak pişirdim. Yarım saat içinde piştiler. Çıkardım. Şimdi biraz tabii dış katmanı biraz sert olabilir diye üzerine tekrar örtü örtüyorum. Şöyle bir 5-10 dakika bu şekilde bekletiyorum yumuşasın diye. Daha sonra ters çevirip çıkarabilirsiniz. Evet, çıkardım. Gayet güzel pişmiş. Altı da üstü de güzel pişmiş. Bu arada saat 8'e geliyor. Şimdi keselim. Bakınız içini de görüyorsunuz. Göz göz. Böyle gözenekli. Böyle gözenekli olması çok önemli ekmeğin içinin. Bakınız hiç maya kullanmadığınız halde gayet güzel. Şimdi bunu böyle tereyağıyla yiyebilirsiniz. Yemeklerin yanında yediğiniz zaman yemeğin lezzetine lezzet katıyor. O kadar güzel bir ekmek ki, o kadar lezzetli ki hazır aldıklarımızın görüyorsunuz böyle bayağı kabarık ama içi boş. Ama bu böyle tok bir ekmek, çok lezzetli ve gerçekten de ekşi bir ekmek. O kadar lezzetli ki inanamazsınız. Mutlaka benim tarifimle denemenizi öneririm. Bakın içi sert ama içi yumuşak. Eğer hemen tüketmeyecekseniz böyle buzdolabı poşetlerine bırakıp şöyle yemeklerin yanına birer ikişer çıkarıp tüketebilirsiniz. O zaman dışarıda bayatlamamış olur. Şimdi size böyle sunum da yapayım. Üzerine böyle sıcakken görüyorsunuz gayet yumuşak ve içi de göz göz. Şimdi tereyağı biraz sert ama ekmeğin sıcaklığıyla şimdi erir. Bakınız şöyle mis gibi. Çayımız da demleniyor şu anda. Zeytinyağıyla tüketebilirsiniz böyle bu şekilde. Veya zahter varsa zahterin tarifi de kanalımda var. Zahtere bulayıp tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli ki muhteşem bir tarif gerçekten. Peynirle de yapayım. Biliyorum canınız çekmiştir fakat gerçekten yapması çok basit. Sadece arada bir bakacaksınız. Evet, peynirle de tüketebilirsiniz. Reçelle, balla gayet güzel oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında size bildirim gelir, haberdar olursunuz. Eğer aboneyseniz de lütfen bildirim zilini aktif ediniz ki ben paylaşım yaptığımda size anında haberdar gelsin. Böyle haberdar olun. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.